Dünya kıyma yemekleri arasında bir numara olan tire köftesi. Türkiye'nin Ege bölgesinden çıkan eşsiz bir kıyma lezzeti. Dünya kıyma yemekleri listesinde ilk 50'ye giren ve 4,7 puan ile birinci olan bu orijinal yapım tekniği ve püf noktalarıyla karşınızda. Şişte pişen köfteler tereyağı domates sosuyla buluşuyor. En detaylı ve püf noktasıyla burada. Öncelikle 500 gram %20 yağlı kıymamızı bir kabın içerisine koyup üzerine tuzunu ilave ediyoruz ve homojenize olacak şekilde çok güzel yoğuruyoruz. Yoğurmak burada en önemli kısım. Baharat tamamen opsiyoneldir. Bazen karabiber de konulabiliyor. Bazı ustalar koyuyor. Yoğurduktan sonra dolapta 4-6 saat bir gece dinlenirse harika olur. Ardından biberlerimizi şekil vererek kesiyoruz. Burada tamamen damak zevkinize göre ister 3'e ister 4'e ister 2'ye bölüp kenara alıyoruz ve minik domatesler daha lezzetli olacağı için minik domateslerden küp küp yapıyoruz. Eğer ki domatesiniz büyük ise kesinlikle ve kesinlikle kabuğunu soyuyorsunuz. Minik çeri domatesi kullandığım için kabuklarını soymadım. Daha sonra bir tutam maydanoz kesiyoruz. İyice doğruyoruz ve kenara koyuyoruz. Beklenen kıymamızı dolaptan çıkartıyoruz. Bir kabın içerisine suyumuzu koyuyoruz ve ardından önce elimizi ıslatıyoruz ve minik minik ceviz büyüklüğünde toplar yapıyoruz. Bir tane köftenin toplam gramaj ağırlığı 18 ile 22 gramdır. 18-22 gram arasında ceviz büyüklüğünde şekil veriyoruz. Önce bunu yapmamızın sebebi çöp şişleri yaparken rahat rahat porsiyonlayabilelim ve tabakta inanılmaz bir görsel şov olsun diye bu şekilde ceviz büyüklüğünde köftelerimizi ayarlıyoruz. Ardından çöp şişimizi ayarlıyoruz. Çöp şişi ayarladıktan sonra tekrar elimizi ıslatıyoruz. Tam ortasına kıymayı yavaş yavaş ayarlıyoruz. Yuvarlaya yuvarlaya toplamda bir köftenin uzunluğu 10-15 santim olacak şekilde ayarlıyoruz. Köfteleri bir yere diziyoruz. Ben genelde köfteleri ayarladıktan sonra üst üste dizmemeye özen gösteriyorum. Diğer restoranlarımda da bu şekilde kebapları sıralarken üst üste koymuyoruz ki köftelerin deforme olup da ezmesin birbirlerini diye. Bu şekilde ayarlıyoruz. Yuvarlaya yuvarlaya 10-15 santim olacak şekilde uzatıyoruz. Yaparken de su kullanmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi 10-15 santim kadar bu şekilde diziyoruz. Her köfteyi tek tek ayarlıyoruz. Bu arada minik bir ricam olacak. Yılların tecrübe ve birikimi olan Türk ve dünya mutfaklarından tarifleri paylaştığım bu yeni kanalıma abone değilseniz abone olursanız inanılmaz sevinirim. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız da böyle bir minik bir yorumda yazarsanız emoji olur, nokta olur vesaire bir şeyler fikirlerinizi sunarsanız çok 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 sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim diyorum ve görmüş olduğunuz gibi şişlere tek tek şekil veriyoruz. Verdiğimiz şişler birbirlerine değmiyorlar ve bir tava ısıtıyoruz. Yapışmaz bir tava. Eğer ki sizin ızgaranız varsa ızgarada pişirseniz de çok lezzetli olur. Yanmaz tavamızı ısındıktan sonra köftelerimizi üzerine koyuyoruz. Çevire çevire köftelerimizi mühürlüyoruz. Bu mühürleme köfteler için çok önemli, lezzeti içerisine hapsoluyor. Görmüş olduğunuz gibi sürekli çeviriyoruz ve pişiriyoruz. Hiçbir şekilde sıfır yağ, tamamen kendi yağıyla pişiriyoruz. Kendi yağıyla pişirdiğimiz ve kendi ekseninde de çevirdiğimiz için de lezzet bir harika olacak. Bu şekilde çeviriyoruz ve pişiriyoruz. Çeviriyoruz, pişiriyoruz.
Pişirdiğimiz köfteleri bir tabağın içerisine alıyoruz. Aldığımız köftelerin çöp şişlerini çıkartıyoruz. Çıkartırken de köfteleri kırmamaya dikkat ediyoruz. Bu şekilde tek tek tutup çekiyoruz. Aynı tavanın içerisinde çıkan yağla birlikte kestiğimiz biberleri pişiriyoruz. Bu şekilde kenarlarını diziyoruz ve köfteleri çevirmeyi ihmal etmiyoruz. Mühürleme esnasında pişiriyoruz. Bu şekilde harmanlıyoruz ve biberlerin lezzeti 2 kat artacak. Pişirdiğimiz biberleri tabağa diziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ayrıyetten de bir tabağın içerisine evde yaptığımız yoğurt yoksa market yoğurdunu diziyoruz. Bu şekilde ardından bir tavada yeteri kadar tereyağımızı eritiyoruz ve köfteleri pişirmeye devam ediyoruz. Bu kısım çok önemli. Tereyağı ile köfteler özdeşleşmesi gerekiyor. Sürekli çeviriyoruz. Ardından kenarını ayırıp domatesimizi koyuyoruz ve kenarda domates ve köfteler bir kenarda pişiriyoruz ve köfteleri çevirmeyi ihmal etmiyoruz. Çevirmeye devam ediyoruz. Tavayı kenara tutuyoruz. Hafif meyilli yapıyoruz ve domatesleri bu şekilde pişiriyoruz. Ve bir tutam da tuz ilave ediyoruz. İyice domatesin pişmesi önemli. Tire köftenin olmasının sebebi hafif böyle ne püremsi ne diri kalacak. Ardından tüm tavayı karıştırıyoruz ve pişirdiğimiz biberleri de içerisine harmanlıyoruz ve komple pişirmeye devam ediyoruz. Birkaç dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra tabağın içerisine yoğurt koymuştuk. Üzerine kenarlarına biberleri diziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi görsellik burada çok önemli. Uyum içerisinde olursa daha iyi olur. Ardından köfteleri koyuyoruz ve domates sosumuzu koyuyoruz. Domates sosundan sonra minik bir tavanın içerisinde kızdırdığımız tereyağı üzerine gezdiriyoruz. Of, harika bir lezzet oldu. Kıydığımız maydanozları da üzerine serpiyoruz. Dünya listelerinde bir numaralı olan tire köftesi hazırdır. Servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Eğer ki kanalıma abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Tarifi denerseniz de yorumlara yazarsınız. Şimdiden teşekkürler. Test. Hmm, çok güzel.